Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda baktığımız zaman en çok satan, en popüler telefonlardan birinin S20 FE olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Peki neden herkes S20 FE alıyor? 3 yılı doldurmuş olan S20 FE almak hala mantıklı mı? Bu soruların cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Burada artık 3 yıl önce çıkmış bir telefondan bahsediyoruz ve 3 yılda teknoloji dünyasında gerçekten uzun bir süre. Buna bağlı olarak da artık yazılım güncelleme desteğinin kalmadığını da belirteyim. S20 FE aldığınız zaman Android 13 ile beraber artık herhangi bir güncelleme gelmeyecek. Samsung One UI tarafında 5.1'e kadar desteklediğini açıkladı. Ancak Android tarafında yazılım güncelleme açısından emekliye ayrılan telefonlar arasına girdiğini de belirteyim. Bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıyeten 7 nanometre eski nesil bir işlemci var. Bu gibi dezavantajlar artık S20 FE'yi alınmaz bir cihaz mı yapıyor? Gelin tek tek yakından bakalım. Açıkçası ilk izlenim olarak daha elegant bir tasarımın ne olduğunu söyleyebilirim. Bunun yanında telefonu tek elle tuttuğumuzda elden kaymayan, ele oturan ve mat bir yapısının olduğunu da söylemiş olalım. Ağırlık konusunda S20 FE segmentinin ortalamasında diyebiliriz. 8.4 mm'lik bir kalınlığa ve 190 gramlık bir ağırlığa sahip. Ayrıca telefonumuzda çift sim kart desteğinin olduğunu da söyleyelim. Dostlar, S20 Fan Edition tasarım konusunda benim çok beğendiğim bir cihaz. Özellikle bence kırmızı rengi cihaza daha farklı bir hava katıyor. Tasarım konusundaki tek eksi yanı arka kapağının plastik bir yapıyla gelmesi. Elde tutuş hissiyatı olarak kalitesiz bir his uyandırmıyor ama tabii ki Mionte'ye kadar kaliteli bir malzeme yapısına da sahip değil. S20 FE 6.5 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlüğünde Süper AMOLED bir panelle karşımıza çıkıyor. Bu ekranın en önemli artılarından biri 120 Hz yenileme hızını ve 240 Hz'lik dokunma hassasiyetini destekliyor olması. Bunun yanında AMOLED panelin getirmiş olduğu nimetlerden olan Always On Display özelliğinden de yararlanabiliyoruz. Ekranımızın desteklemiş olduğu teknolojileri de değinirsek HDR desteğini görüyoruz ancak HDR10 desteği ekranımızda bulunmuyor. Buna ek olarak ekranımız Corning Gorilla Glass 3 teknolojisiyle korunuyor. Bu yüzden S20 FE alacaksanız kaliteli bir ekran koruyucu kullanmanızı öneririm. Dostlar, S20 FE'nin ekranı gerek gündelik kullanımda gerekse oyunlarda gerçekten çok güzel bir deneyim sağlıyor. Ekranın renk başarımı ve 120 Hz farkını net bir şekilde hissediyorsunuz. Şimdi ekrandan donanım tarafına geçtiğimizde burada 7 nanometre mimariye sahip olan Snapdragon 865 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Snapdragon 865 Exynos 990'a göre performans konusunda çok daha başarılı bir işlemci ve uzun süreli kullanımlarda herhangi bir performans kaybı yaşatmadan stabil bir şekilde kullanmamıza imkan sağlıyor. Şimdi S20 FE'nin PUBG performansına bakarsak S20 Fan Edition oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafik olan Ultra HD'de 40-45 FPS arasında gayet güzel bir oyun deneyimi yaşatıyor. HDR, HD, dengeli ve akıcı grafiklerde de 60 FPS desteğini bize rahatlıkla verebiliyor. Video düzenleme gibi yüksek performans isteyen işlemlerde veya gündelik kullanımda da Snapdragon 865 amiral gemisi üst seviye bir işlemci olduğu için gayet stabil ve yüksek performanslı bir şekilde çalışıyor. Telefonu kullanırken kesinlikle ne bir donma ne de bir takılma ile karşılaşmıyoruz. RAM tarafında S20 FE'nin 128 GB'lık depolama ile gelen modelinde 6 GB RAM bulunurken 256 GB'lık modelde ise 8 GB'lık bir RAM bulunuyor. Gündelik kullanımda da S20 FE amiral gemisini aratmayacak şekilde gayet seri, sorunsuz, tepkisel bir kullanım deneyimi sağlıyor. Performans konusunda S20 FE benim beğenimi kazandı. Şimdi kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta bizlere üçlü bir kamera sistemi karşılıyor. 12 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında OIS desteğini bünyesinde barındıran ve HDR, yapay zeka ve portre modunu destekleyen bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramıza baktığımızda 12 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, son olarak üçüncü kameramızda 8 megapiksel f2.4 diyafram değeriyle gelen telefoto kamerası. Ve bu telefoto kameramızda OIS desteğimizde bulunuyor. Açıkçası bu fiyat bandında pek alışık olmadığımız güzel bir özellik. Dostlar, görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi olarak S20 FE çok başarılı kareler ortaya koyabiliyor. Işık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda amiral gemisi düzeyinde fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğrafta renkler gayet gerçeğe yakın bir şekilde önümüze çıkıyor. Ve fotoğrafların detaylarında da kayıp yaşamadığımızı belirteyim. Düşük ışıklı ortamlarda da gece modunu açtığımız zaman grenlenmeyi çok daha aza indirebiliyoruz.
Video çekim performansına bakarsak S20FE arka kamerasıyla 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Stabilizasyon konusunda 1080p Full HD'de iyi sonuçlar ortaya koyuyor ancak video performansı olarak diğer Android rakiplerinden daha başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde cihazımızda 3x optik zoom ve 30x dijital zoom özelliği de var. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksel f2.2 diyafram değeriyle gelen EIS destekli HDR ve portre modunu da bünyesinde barındıran bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamerada yine 4K 60 FPS video çekim imkanı sunuyor. Kamera konusunda genel bir değerlendirme yaparsam bu fiyat bandında genel toplamda S20FE en iyi tercihlerden biri. S20FE'nin en merak edilen özelliklerinden biri batarya performansı. 4500 mAh batarya ile önümüze çıkan S20FE 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Bunun yanında S20FE 15 Watt'lık kablosuz şarjı da destekliyor. Batarya performansı olarak S20 Fan Edition oyun oynamadan bir günü çıkarabiliyor. Açıkçası S20 Fan Edition ses deneyimi açısından bize nasıl bir performans sunduğuna değinirsek cihazımızda Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere yer verilmiş. Bu hoparlörler ses doygunluğu ve ses yüksekliği açısından çok iyi işler çıkarıyor. Özellikle film izlerken veya oyun oynarken seslerin hangi taraftan geldiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Gerçekten ses deneyimi açısından S20FE'yi çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda hem yüz tanıma özelliği hem de ekranın altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Ekranın altında olmasına rağmen yine de kararlı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılar noktasında cihazımız Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0 gibi güncel teknolojileri destekliyor ve NFC desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak 5G desteği S20FE'de bulunmuyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor. IP68 sertifikasıyla korunduğunu söyleyeyim. Bu sayede 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısma, yani deneyimlerimden bahsederken genel olarak bir toparlayacak olursak S20FE pek çok noktada artılar ve bazı noktalarda da eksiler bulunduruyor. Öncelikle en önemli artılarından bahsedeyim. S20FE'nin en önemli noktası, en beğendiğim noktası kesinlikle kameraları. Burada kameralar anlamında hem fotoğraflarda hem de videolarda gerçekten profesyonele yakın başarılı sonuçlar ortaya çıkartıyor. iPhone 11 ile bile hem videolarda hem de fotoğraf konusunda arka kameralarıyla yarışabilecek düzeyde diyebilirim. Evet, ön kamera biraz geride fakat genel olarak da arka kamerayı kullandığım için kamera konusunda ana kamera başarımı olarak gerçekten YouTube videolarınızda kullanabileceğiniz veya sosyal medyaya içerik üretebileceğiniz bir telefon diyebilirim. Burada hem S20'den hem de S20 Plus'tan çok daha iyi bir kameraya sahip olduğunu da belirteyim. Çünkü onlarda Exynos işlemcileri görebilirken burada kamera paketinde ve işlemcide geliştirmeler olduğundan dolayı Snapdragon 865 ile kamera performansı bir kademe daha üste çıkıyor. Evet, kameralar gerçekten iyi ancak performans kısmında bazı eksileri bulunuyor. Snapdragon 865 halen güçlü, halen de günlük kullanımda bize hiçbir problem yaşatmayan bir işlemci. Ancak oyunlar tarafında çok da başarılı olduğu söylenemez. Çünkü S20FE'nin kasası termal açıdan çok da başarılı değil. Uzun süreli oyun oynadığınızda performans kaybı ısınmaya bağlı olarak bir nebze yaşanabiliyor ve batarya açısından da çok üst seviye bir cihaz olmadığı için oyun odaklı bir kullanım açısından bir telefon alacaksanız S20FE kesinlikle size göre değil. Ancak dediğim gibi uygulamaları kullanırken genel bir kullanıcı için telefonu çok fazla zorlamadığınızda S20FE halen idare edecektir. Yazılım deneyimi, ekran kalitesi, her şey olması gerektiği gibi. Ekran kalitesi yönünde şu an için bu fiyatlarda çok da öne çıkamasa da kesinlikle parlaklık oranı haricinde hiçbir şekilde üzmüyor. Baktığınızda gayet canlı renkler ve bir o kadar da akıcı bir ekranla birlikteyiz. Ancak batarya performansı özellikle 120 Hz'de kullandığınızda bize biraz sorun yaşatabiliyor. Ortalamada 5-6 saatlik genel bir kullanımda ekran süresi alabiliyoruz. Bu süreler benim için yeterli. Ancak telefonu gün içinde çok yoğun bir şekilde kullanıyorsanız bir gününüzü çıkarmayacaktır. Ancak çoğu kullanıcı için bu bataryanın yeterli olacağını düşünüyorum. 60 Hz'de kullanırsanız da 8 saate varan ekran süreleri alabiliyoruz. Ama tabii ki şu anda benzer fiyatlarda bulunan A73 S20FE'den batarya anlamında çok daha başarılı diyebilirim. Hem batarya kapasitesi hem de Snapdragon 778G'nin biraz daha az güç tüketen bir işlemci olması
burada en önemli etkenlerden. Ancak bu noktada da bu fiyatlarda böyle bir kamera deneyimi sunan herhangi bir ikinci bir alternatif yok. S20 FE şu anki fiyatlarıyla en ucuza en iyi kamera deneyimi veren telefon diyebilirim. Şimdi S20 FE bu fiyatlara alınır mı derseniz 6 GB RAM'li versiyonu bence artık alınabilir değil. Çünkü şu anda idare edebilecek olsa bile uzun vadeli kullanımda 6 GB RAM'li versiyon sistemi bayağı zorlayacaktır. 8 GB RAM'li versiyonu arasında da çok bir fiyat farkı yok. Arada yalnızca 1000 TL'lik bir fark bulunuyor. Eğer bütçenizi fazla zorlamayacaksa 12.000 bandında 8 GB RAM'li S20 FE'yi almak, hem depolama konusunda 256 GB'a yükseliyoruz hem de RAM tarafında ciddi bir artış olduğundan dolayı S20 FE bu paketiyle en az 3-4 sene boyunca sorunsuz bir şekilde götürebilecek bir cihaz. Son olarak da genel deneyimiyle, sunduklarıyla ve uzun vadeli kullanım açısından değerlendirdiğimde 10 üzerinden 7.5'u rahatlıkla hak ediyor. Bu saatten sonra benim tavsiyem kesinlikle 8 GB RAM'li versiyonu olacaktır. 6 GB'a artık hiç bakmanızı önermiyorum. İkinci el tarafında 8.000-9.000 bandındaki fiyatıyla da halen alınabilecek mantıklı bir tercih diyebilirim. Evet, artık güncelleme almayacak. Ancak Android 13 ile beraber S20 FE bayağı optimize bir hale geldi diyebilirim. Bu noktada da yazılım anlamında memnun kalacağınızı düşünüyorum. Peki son olarak sizce bu cihazı almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.